Merhaba arkadaşlar. Bugün size gül anahtarlık yapımını göstereceğim. Gördüğünüz gibi gül anahtarlığımızın 2 tane yaprağı ve 5 tane taç yaprağı var. İstediğiniz renklerde çalışma yapabilirsiniz, istediğiniz kalınlıkta. Ve buna kullandığınız anahtarlık halkasının zincirsiz olması gerekiyor. Evet, şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim. Ortalama 15-20 dakikada bir anahtarlık yapıyoruz. Bunun için yeşil ipimizi aldık. 42 zincir çekerek başlıyoruz. ...42 zincir çektikten sonra 3 zincir atlayıp bir sonraki zincire batıyoruz ve üçlü trabzanlarla tüm zincirlerimizin üstünü dolduruyoruz. Üçlü trabzanı daha önceki videolarımızda nasıl yapıldığını tarif etmiştik. O videolarımıza da bakabilirsiniz. En kolay şekilde üzerine bir ip alıyorum, tığımın, ve bunu 3 tane ilmek oluşuyor gördüğünüz gibi. Bunu her defasında birer tane alarak 3 kere de çekiyorum. Buna üçlü trabzan deniyor. Her bir zincirimizin üzerine atlamadan üçlü trabzanımızı oluşturuyoruz. 39 adet üçlü trabzan yapıyoruz üstüne. Bu şekilde hiç zincir atlamadan devam ediyorum. Evet, 39 tane üçlü trabzanımızı yaptıktan sonra ipimizi burada bırakıyoruz. Şimdi diğer ipimizi alıyoruz. Kırmızı renkten yapacağım ben. Ve bitirdiğimiz yerin ikinci trabzanın üstüne bu ipimi sabitliyorum. Biraz geniş bırakıyorum ipimi. Gördüğünüz gibi. 2 zincir çekip bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip hemen aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. Tek zincir çekip aralarına 1, 2, 3 tane boşluk bırakıp dördüncüsünden yine aynı ikili 2 artı 2 trabzanımı yapıp devam ediyorum. Alt sıramızın üzerine 10 adet 2 artı 2 trabzanımızı oluşturduk. Gördüğünüz gibi kırmızı ipim yeşil ipimden biraz daha kalın ama gayet bu şekilde de güzel duruyor. Daha sonra geriye dönüyorum ve sık iğne ile 2 zincirimizin olduğu yere geliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Buraya 7 adet ikili trabzan yapıyorum. Güllerimin yapraklarını oluşturuyorum.
7 tane trabzandan sonra 3 zincir çekiyorum ve yine ortaya batıyorum. Burada hiç zincir çekmeden direkt diğer 2 zincirin ortasına batarak tekrar ikinci gül yaprağıma başlıyorum. 3 tane zincir çekip yine hiç zincir çekmeden yan tarafı birleştiriyorum. 3 zincirle 7 trabzan dolgularıma devam ediyorum. 10 adet güllümü yaprağını bu ritimde devam ediyorum. Evet, 10 tane yaprağımızı sonuncusundayız. Buraya da 7 tane ikili trabzan yapıyorum ve kırmızı ipimi kesiyorum. Zincir kesiyorum kırmızı ipimi. Kırmızı ipimle işim bitiyor. Daha sonra kırmızı ipimi saklıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kırmızı ipimizi sakladık. Şimdi yeşil ipimizden devam ediyoruz. Şimdi her bir daha önceden yaptığımız yeşil trabzanların üstüne batarak sık iğne ile 2 tane yaprağımızın ortasına geliyoruz. Tam 3 tane boşluk bırakmıştık. Tam ortaya geldiğimizde sık iğne ile 3 zincir çekip buraya 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum. Daha sonra 3 tane zincir çekip son ikili trabzanın üstüne batıyorum. Daha sonra tekrar aynı yere 3 tane daha ikili trabzan oluşturuyorum. Bu taç yapraklarımızdan bir tanesi. Yine 3 zincir çekip yan taraftaki ikili trabzanın üstüne batıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil oluşturuyorum. Şu taç yaprağımızın üstü. Evet, birinci taç yaprağımızı oluşturduktan sonra yine 2 gül yaprağımızın ortasına geçebilmek için sık iğne ile her bir trabzanımızın üstüne batarak sırayı kaydırıyoruz. Yine tam ortaya geldiğinde 3 tane zincir, yanına 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine 3 zincirle taç yaprağımızın üstünü oluşturuyoruz. Yine aynı yere 3 tane ikili trabzan daha yapıyoruz. Zincirle yine taç yaprağımızı bitiriyoruz. Bu taç yapraklarımızdan her bir gül yaprağımızın ortasına 5 tane yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 tane oldu. Evet, 5 tane yaprağımızı oluşturduktan sonra buradan sık iğne ile ilk başlangıç noktasına dönüyorum. Buradan anahtarlığımızın zincirini ve alt yapraklarını yaparak bitireceğim. Daha sonra dikiş işlemine geçeceğiz. Gördüğünüz gibi sık iğne ile aşağıya geldim ve burada 20 tane zincir çekiyorum.
10 tane zinciri atlayıp sık iğne ile birleştiriyorum. Burası anahtarlık halkasına takacağımız halkamız. 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve 8 zincir çekiyorum. 3 tane zincir kalacak şekilde yine bir halka oluşturuyorum. Daha sonra 3 zincir çekip birinci yaprağımıza başlıyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekip yaprağımızın üstünü oluşturuyorum. Yine 5 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Üç zincirle orta noktaya geri geliyorum. Gördüğünüz gibi bir yaprağımız oluştu. Daha sonra şurada kalan 3 tane zincirimizin üzerine 3 tane sık iğne yapıyorum. Baş tarafa dönebilmek için kullanıyorum burayı. Gördüğünüz gibi bir yaprağımız var şu an. Şimdi karşı tarafı yapacağız. Sonra ana zincirimizin üzerine 3 tane daha sık iğne oluşturuyoruz. Bu yapraklar arası boşluğu sağlayacak. Daha sonra karşı tarafta olması için diğer yaprağımızın, ikinci yaprağımızın zincirin tuttuğumuzda diğer tarafından 4. sık iğnemizi oluşturuyoruz. Ve buraya 8 tane zincirle yine ikinci bir yaprak yapıyoruz. Yine 3 zincir kalacak şekilde buraya bir halka oluşturuyoruz. 3 zincirle yaprağımızı yapmaya başlıyoruz. Beş tane sık iğneden sonra 3 zincir çekip son sık iğnenin tepesine batıyoruz ve 5 tane daha ikili trabzan oluşturuyoruz. Zincirle orta noktaya batıyoruz. Burada kalan 3 zincirimizin üzerini yine sık iğne ile dolduruyoruz. Fakat bu sefer tersten dolduruyoruz. Çünkü yapraklarımızın böyle durması gerekiyor. Bu şekilde. Orta noktaya geldiğimizde yapraklarımızın düzgün durması için son battığımız sık iğneden tekrar batarak yapraklarımızı karşılıklı alıyoruz bu şekilde. Ve burada kalan son zincirlerimizin üzerine de sık iğne yaparak gülümüzün sapını oluşturuyoruz. İlk başlangıç noktasına geri geldiğimizde 2 zincir çekip ipimizi dikmek üzere uzunca bırakıyoruz. Evet, gülümüz tamamıyla bitti. Şimdi dikme işlemi kaldı. Dikme işlemi için uzun ipimizi iğnemizi geçiriyoruz. Gülümüzü sarıyoruz öncelikle. Bakın şu gülümüzün yaprakları, bu sapı gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan itibaren gülümüzü sarıyoruz. Evet, gülümüzün sarımını çok dikkatli bir şekilde yapıyoruz. Şimdi buradan gelen ipimizi alttan geçirerek baş tarafa alıyoruz. Her iki taç yaprak karşılıklı olacak şekilde öncelikle burayı dikiyoruz. Dikme
işlemini çok dikkatli yapmamız gerekiyor ve sakin sakin. Karşılıklı birleştirdikten sonra bu altta kalan kısımları da karşılıklı birleştiriyoruz. Bunlar biliyorsunuz ilk önce çektiğimiz zincirler. Hiçbir zinciri atlamadan karşılıklı birleştiriyoruz. Yani üstten geçme değil, güzel görünmesi için içten karşılıklı. Bu şekilde. Uzunlamasına. En başa geldiğinde de bunu uzunlamasına birleştiriyoruz. Daha sonra gülümüzün içi için içten dikişler, her bir yapraktan dikişler atıyoruz. Güzel görünmesi için ve dağılmaması için. Yaprakların arkasından da dikişler atıyoruz. Bu şekilde yaprakların içine tek tek diktik. Daha sonra şimdi gülün arkadaki görüntüsünü oluşturmak için burayı biraz derinlemesine şöyle bir ovallik katmak için dikiş yapıyoruz. Ve buraları sıkıştırıyoruz. Bir taraftan da dikişimiz sağlam olsun diye aralarda düğümler atmayı ihmal etmiyoruz. En son ipimizi sıkıca sağlamlaştırıp saklıyoruz. Zincirimize de halkamızı takarak işlemimizi bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi bir gül anahtarlık yaptık arkadaşlar. Çok kısa bir süre içerisinde. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bizi desteklerseniz seviniriz. Denediğiniz tariflerimizi Handmade Class etiketiyle Instagram'dan paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.